Ses nereden geliyor? Benden değilmiş. Evet, selam. Fatih'ten Beylikdüzü'ne doğru giderken bana eşlik edeceğiniz bir motovlog videosudur. Nereden gideceğim? Genelde pek kullanmadığım sahil yolu. Geri gelecek diye korktum. Burası eğim. Gidemem geri valla. Şimdi benzinim az. Bu motorun şurada gösterdiği ortalamanın üzerinde yaktığına dair bazı şüphelerim var. Çünkü şu ortalamaya ve bu depo kapasitesine göre daha çok gitmesi lazım. Dizliği tam takmamışım. Neyse, benzinlikte takarım. Kameraların şarjı yoktu. O yüzden motora bağlıyım şu anda. Şimdi yolumun üzerinde nerede petrol var, nerede yok bilmediğim için gördüğüme gireceğim. İlle şuradan almam lazım diye bir şeyim de yok. Bir ara Opet kullanıyordum. Bir yorum gelmişti, bu stop etme sorunu Opet'ten benzin aldıktan sonra düzeldi diye. Öyle bir şey olmadı bende. Aksine arttı. Buradan mıydı? Yok. Şöyle bir çakmakla şey aldım. Hem Type-C hem USB. Çift cihaz şarj edebiliyorum. Çok iyi oluyor. Şu an mesela iki kamerayla şarja taktım. İşte telefon için bir kablo var. Şarj edebiliyorum. Bayağı hayat kurtaran bir şey. Tabii motorun kendisinde vardı. Yani olmayan motora takmak elektrik aksamına bir müdahale olduğu için önceki CF'ye çok istemiştim ama takmamıştım. Riski almamıştım. Garantiden düşüyor falan diyorlar. Var mı oradan gelen? Yok. Soldan mı sağdan mı? Neyse, buradan gideyim. Sağda boş. Sağa gireyim. Var mı gelen? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Ben nereden gideceğim? Buradan mı? Buradan gideceğim. İnşallah doğru girmişimdir. Navigasyon kullanmadan yol bulma challenge. Şimdi bugün Perşembe, 2 gün sonra Ramazan Show. Bu videoyu da Ramazan'ın ikinci haftası muhtemelen yükleyeceğim. Hayda. Şimdi adam içinden şey diyordur. Keşke buraya bir yere gelecek olsam da şuraya girsem, park etsem. Böyle bir şey oluyor. Boş park yeri bulunca insan böyle park edesi geliyor. Haydi. Geri gelme. La havle ya. Dağıttın kodun aşağı trafiği. Ama hadi ya. Kamera biraz yan mı? Hazır buradayken bir büryan mı yesek? Anadan büryan. Shell var, Shell'den alayım. Kolay gelsin. Ne kadar verdin? Abi fullleyeceğiz. Yani sen niye hiç yaptın? İlk defa mı gelmişsin buraya? Niye abi? Ne zaman oldu? Her şeyin bir işi var abi. Belki hep buraya gelirim. Evet, şimdi şu benzinimizi bir girelim. Kilometre 2822. Toplam maliyet 540,40. Litre 11,639. Fiyat 46,43 tuttu, tamam. Benzin kaydet. Efendim abi? Geri geliyor. Ulan şurada durayım. Şimdi bunu girdim ki şu Drivo'yu eskiden kullanıyordum, bayağıdır kullanmıyordum. Mesela en son 4,39 yakmış 100 kilometrede bunun şeyine göre. Ama motorun kendisi 4 gösteriyordu. Gösteriyor, bakınız. Trip 1. 264 kilometre gitmişim depoyla. 100 kilometrede 4 litre yakmış diyor ama programda öyle olmadı. Şimdi bunu sıfırlıyorum. Sıfırladım.
Bir dahaki benzin aldığımda bakacağım. Programla motorun verdiği veri arasında ne kadar fark var, hangisi doğru hangisi değil, bunu bir karşılaştırayım. Evet, yaklaşık bir hafta sonrasından hemen bir araya giriyoruz. Tekrar yakıt alacağım şimdi. Bakalım motorun yakıt tüketimi ortalaması doğru mu gösteriyor. Kolay gelsin. GoPro var bak, kaydediyorum. Tamamdır. 13,06 litre aldı. Toplam 14 litre deposu var bunun, kendi kitapçığına göre. Yani içinde 1 litreden az varmış. Eyvallah, kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi motorun kendi verilerine göre son benzin alışımdan bugüne 275.3 kilometre kullanmışım. 100 kilometrede 4 litre yakmış. Ortalama hızım 40 kilometreymiş. 6 saat 46 dakika kullanmışım toplam. Şimdi 4 litre yakıyorsa 100 kilometrede daha fazla gitmem lazımdı diye düşünüyorum. Şimdi burada ben son şeyimi girmiştim. O gün zaten videoda var. 540 liralık almıştım. 11.69 63 almıştım. Şimdi burada yeni yakıt doldurmaya giriyorum. Kilometre sayacı 3097. Şu birim fiyatını silerim. Toplam maliyet 592,79 litre 13,06 45,39 lira litresi. Evet, tam doldurdum mu doldurdum. Kaydet diyorum. 4,74 litre yakmışsın diyor 100 kilometrede. O günden bugüne. Bu bana diyor ki 4 litre. Yani arada ciddi bir fark var. Çünkü mantıklı değil. Çünkü şöyle bir hesap yapalım. 14 litre ise, ki kitapçıkta böyle yazıyor deposu, 100 kilometrede, şunu sıfırlayayım, yeni bir ölçüm başlasın. Evet, 100 kilometrede 4 litre yakıyorsa zaten 12 litrede benim 300 kilometre gidiyor olmam lazım. Aradaki 2 litrede de 50 kilometre, benim 350 kilometre gitmem lazım 100 kilometrede 4 litre yakıt tüketimi ile. Şimdi ben 270 kilometre olmuştu son depo doldurmamdan bugüne. İçinde hadi 1 litre daha vardı diyelim, yuvarlayalım yukarıya. 100 kilometrede 4 litre yakıyorsa 1 litrede 25 kilometre yakıyor. Gitsem 300 kilometre daha gidecektim. O da böyle deponun diplerine sıyırana kadar. O da çok iyi bir şey değil. Depoyu böyle full sonuna kadar kullanmak. Öyle diyorlar. O yüzden buradaki yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi niyeyse tutmuyor. Programın bana verdiği matematik hesabı. Şu kilometrede aldıysan, bu kilometrede tekrar aldıysan, doldurduysan şu kadar litre yakmışsındır diye. 4.70 küsür, yani 4,7 diyelim ona. Ciddi. Yani dün biraz performanslı kullandım. Biraz orada 60 olabilir ama yine de biraz fazlaymış. Burada yani fazla olmasından ziyade şu an benim düşündüğüm konu gösterdiğinden fazla olması. Çünkü ben ona göre hesap yapıyorum. Orada yazana göre hesap yapıyorum. Bu çok iyi olmadı. Bunu bir sorayım ben. Şimdi mesela 4.70'ten hesaplayalım. 4.5 diyelim ona, şimdi hesap zor olmasın. 100 kilometrede 4.5 litre. Allah. Oradaki bir kaydı. Ödüm koptu. 100 kilometrede 4.5 litre yakıyorsa çarp 3 ile 13.5 litrede benim 300 kilometre gitmem gerekiyor. Tamam işte, tam hemen öyle yapıyor. Yarım litre vardı içinde. Ben de 270 kilometre gelmiştim. Depoyu full kullansaydım öyle bir şey oluyor. Böyle bir test de yapmış olduk. 390 Adventure'ın buradaki yakıt tüketimi hesabı sorunlu. Ama range hesabı hemen hemen doğru. Şu an mesela sıfırladım ya, şu buraya kadarki kullanımımın yakıt tüketimi ortalamasını 4.3 litre gösteriyor. Full range'i 280 kilometre gösteriyor. Yani bir depoyla 300'ü zor. Çok ekonomik kullanmak lazım. Bu tabii benim şehir içi sürüş ortalamam ve dün de biraz gaz açmalı kullanmam sonrası oluşan bir şey ama yine de bir tık fazla gibi. Ne diyorsun?
Öyle geldi bana. Şimdi videoya devam edelim. Şurada direkt güneş vurdu üzerime. Aslında hava ısındı. O kara kış dönemi bitiyor. Ama yine de giderken o kadar sıcak da olmuyor aslında. Ama işte güneş orada direkt vurunca biraz yandım. Şimdi biraz rüzgar yiyeyim. Böyle sıkışıklık ya. Hayda. Ortası damboş. Sen niye açılmıyorsun? Sağ olasın. Bu tarz teşekkürler çok önemli. İnsanlar yapmak zorunda olmamasına rağmen böyle iyilikler hala yapıyorsam motora, bunları insanları iyi hissettirmek lazım bu konuda. İyi bir şey yani. Teşekkür etmek lazım da motosiklet algısına yönelik olarak da son zamanlarda çok, çünkü abuk subuk şeyler oluyor. Ulan sinyale basacağım diye kornaya bastım. Bu işlerde sorumluluk almak lazım. Algıyı iyi yönde etkilemek için. Şuradan ben soldan mı gideceğim? Ulan. Ulan. Şöyle bir sıyrılayım. Geliyor. O geliyor. Aynadan da bakıyor. Geç abi geç. En azından ben durmam belki diye bir boşluk bıraktın. Allah razı olsun. Tamam, şimdi geçebilirsin sen. Yeter bence buradan gittiğim. Allah razı olsun. Şu kameraya bakacağım ya. Bakalım yine çıkacak mısın kayıttan? Şimdi bu sahil yolu hızlı akan bir yol. Çok da şu an iş çıkışı şeyi başlamadı. Buradan biraz böyle şuradan sağa çıkan olur. Şöyle ben bir sıyrılayım. Biraz tempolu gideceğiz gibi. Çantam kapalı. Burada radar işi nasıl acaba? Millet basıyor burada ama. Gelip beni bulur. Oo. Böyle şeyler olabiliyor. Boğdu burayı. Oyda durmuş burası. Ne güzel giriyorduk basa bas. Bu motor da çok beni böyle heyecanlandırıyor. Normal sürüşümde sakin sürerken böyle normal devirlerde 4000 5000 çok stabil gidişi var. Güzel, hoş yani sakin gidişi var. Ama böyle o deviri böyle 8000'lere çıkınca böyle motor kafa kaldırıyor. Böyle bir bağırıyor yani. Vah diye bağırıyor. Girecek misiniz siz buraya? Bu şeritte olduğuna göre gireceksin. Girmiyor musun? Sana helal olsun. O zaman ben geçeyim. Anam, gözüme toz kaçtı. Ah. Çok tehlikeli. Sal beni de. Salmayacağım.
Haydi çık. Geç şeride. Burası motorcuların şeridi. Burası bizim tapulu şeridimiz burası. Mesela böyle bir tipleme olsam, hani sırf böyle millet bana sövsün diye yapılan içerikler var ya, yap böyle bir video, yorum alsın, millet sövsün, millet sövdükçe daha çok insanın önüne düşsün falan, bu tarz şeylere tabii ki işimiz olmaz. Clio kaç rekat Clio'sun? Gel. Ay. Senin aynan bana çarpmaz. Ayna söyle bana. Ay. Bak şimdi ben buradayken sağdan girdi. Çocukların sola sağa hangisine bakacağını şaşırdı. Burada kaza mı olmuş? Bozulmuş. Bu muymuş yani buranın meselesi? Vay arkadaş ya. Şurası yine aynı. Şeyden pek emin olamıyorum. Önceki motorda da oluyordu bende. Sağ tarafında böyle alçak banket varken Meg'in oradan oraya değip değmeyeceğini, yani sağa doğru ne kadar gidebilirim kısmı emin olamayıp endişeye sürüklüyor beni. Sürükleniyorum. Bak mesela trafik içerisindeyim de, yani agresif sürüyorum. Dur kalk, sürekli gaz ver dur, gaz ver dur. 3.6 gösteriyor şu an benzin aldığımdan beri buraya kadar. Bence daha yüksek bu. Bana öyle geliyor. Çok yanaşmışsınız sürücü adayı eğitim aracı. Çok da yanaşmamışsınız da, yani öndeki arabanın hizasında git işte. Şuradan sağa girenler olacak. Mesela o sinyal veriyor, bu vermiyor. Ama ikisi de girecek bak şimdi. Yorumsuz. Buralar da güzel yerler, böyle ağaçlıklı eski yerleşim yeri falan, ama işte depremde en büyük risk taşıyan yerlerden bir bölge. Şu binaya bakınca aklıma deprem geliyor yani. Bu bina bana depremi çalıştırıyor. Deprem de olur da tabi bunlar sağ kalınan senaryoda düşündüğüm şeyler, ama İstanbul'dan çıkmak falan tabi çok zor işler olacaktır. İstanbul gibi böyle kaos bir yerde normalde bile, yani bir kar yağdı, ortalık kıyamet koptu. Öyle bir durumda felaket bir tıkanıklık olacaktır. Arabayla imkanı yok. Bu tarz durumlarda motorun, eğer motora ulaşabileceksem, işe çok yarayacağını düşünüyorum. NK varken biraz daha şeydi bu konuda, yani ince trafik o kaosun içinde geçersin gidersin yani. Yollar mesela bozulmuşsa da şey yaparsın. Oy. Bu motorla mesela biraz daha şimdi hacmin büyüdü. Öyle bir tıkanıklık durumunda şerit merit de kalmayacağı için böyle boşluklarda bulmak zor olacak. Bunlar tabii şimdi felaket senaryoları, ama bunları düşünmeden de edemiyor insan. Ama adventure olmasının bir avantajı var tabii. Dağ tepe. Gidecek misiniz acaba ya? Dağ tepe gidersin yani. Ki 6 Şubat depremlerinde de motosiklet sürenler, kuryeler vesaire gönüllü olarak gidip o bölgede çalıştı. Yardım dağıttı vesaire. O yüzden aslında belki de devletlerin böyle felaketler için motosiklet üzerinden bir eylem planı yapması mantıklı olabilir. Allah mecbur bırakmasın diyelim. Ama böyle bir gerçek de var. Neden fren? Mesela bu tarz durumları için de hem araba işte hem motor, yani her halükarda her şey için depoyu full bırakmak bir tedbir aslında. Çünkü mesela bu sabah benim depom boştu. Fatih'e kadar geldim. Buradan çıkarken aldım. Böyle bir şey olmuş olsa depo boş yani. Öyle bir durumda da benzin istasyonuna gidip benzin bulamama ihtimali yüksek. Böyle sıkıntılar var.
Yapışkanlı pilini söktüm attım. Leş gibi olmuştu. Araya hava kaçtı, bilmem ne oldu. Su girdi, bu girdi. Söktüm attım. Vizör camının, vizörün temizliği ortaya çıktı. Böyle çok pis gibi gözüküyordu. O işte o pinlock, yapışkanlı pinlock'un adiliğindendi. Alçaklığından. Ama şimdi de en ufak bir yavaşlamada buğuş oluyor. O yüzden hemen vizörü açmam gerekiyor. Şimdi polis varsa ışıklarda da olsa polisin talimatlarına göre hareket edilmesi gerekiyor. Şu anda tabii bize kırmızı yanıyor ama yeşil yansa da polis oraya öncelik verdiği için bizim beklememiz gerekiyor. Bakalım polis orayı ne kadar daha devam ettirecek. Orada bir saat kaç? 4 çeyrek geçiyor. Orada ne oldu da bu kadar çok araba geliyor ya? Bir şey mi oldu da özel olarak? Polis yeşil yanıyor geç diyorsun, kırmızı yanıyor dur diyorsun. Sadece insanları motive etmek için mi? Hadi yapabilirsin, geçebilirsin, geç demek için mi oradasın? Garip. Zaten ışık yapıyor onu. Neyse. Bak görmedim ama araba böyle normal şeyinden sağa kaçtı. Dedim demek ki bir şey ortalıyor. Ha, basit bir mazgaldı ama bir kutu olur, bir şey olur, taş olur. O yüzden öyle bir durumda onu anlayıp arabanın orta hizasından gitmemek gerekiyor ki sıkıntı olmasın. Bu arada fuar da geliyor. Bu videoyu yayınladığım günün sonraki haftası olacak muhtemelen. Yani katılacak markaları gördüm. Çok tırto ya. Bir sürü marka fuara katılma işinden çıkıyor gibi. Hoş değil. Ducati olacakmış galiba. Triumph var. Bir şey daha vardı. Pahalı tayfadan. Ama mesela Honda Yamaha zaten yıllardır yok da KTM yok. KTM borçları kapatmak için fuar masrafından kısıyor herhalde. Bu arada KTM batmıyor. Böyle bana da bir sürü yorum geldi. Batmaz yani. Hayır. Yani ticari olarak satılır edilir, ya el değiştirir, ortaklık verir. Yani bu tarz şey olur ama genelde bana yazanlara söylediğim şey şu oldu benim kendi düşüncem. Kullanıcıyı etkileyen bir durum olmaz yani. Biz yine gideriz servisimizde yaptırırız. Ya parça bulamama falan yani öyle hadi biz kapattık kepengi indirdik KTM diye bir şey yok artık. Öyle bir şey de olmaz yani. Sol taraf akıyor da sağ taraf niye akmıyor? Ducato sen de yani bir tık daha solda dursan ben oradan akmaya devam edecektim. Tekrar şuraya gireyim de. Kör nokta şey yandı. Geçer miyim ben şuraya? Hafif bir sola kaymasıyla her şey çok daha güzel oldu. Sen ama çok sağda duruyorsun. Gitmiyorsun da. Yüksek bunun aynası. Kapı açma değil mi? Taksi. Belli olmaz şimdi senin işin. Yolcuya dersin ki buradan in. Ranch. Full ranch. Full ranch. Sağa döneceksin diye sağa yanaşınca sağa daha kolay dönmüyorsun ki. Normal dur şeridinde. Yaklaşınca girersin sağa. Korna basıyor. Neye korna basıyorsun? Ama hadi. Ya senin ben yapacağın işe ya. Uzaktan, kapıların uzağından, özellikle duran trafikte. Hele böyle daracık gelse, hani emniyet şeridi oluyor geniş term dönemde. Orada yine hani 40-50 gidiyorum da böyle daracık yer, hemen kaldırımın dibi, kaçacak yer de yok. Yani trafik durduğu için insanlar kendilerini arabadan inmeye şey görüyor, okey görüyor bu durumu. O işlere dikkat etmek lazım. Dans ediyor, eğleniyor.
teşekkür kornası çalgın. Elimi bırakamadım orada ama o da çok cılız oldu. Neyse artık. Biraz da siz teşekkür edin ya. Sakin ol Johnny. Sakin ol. Atladı. Burada bir yağ kaçağı yapan bir araç var. Kokuyor. Alırım o kokuyu. O koku benim kabusum oldu. Oyda, bu nasıl bir viraj şeyidir ya. Bir anda sertleşti. Geçeyim mi ben? Sıkışacağım mı beni? Konuşamıyorum ha. Kelimeleri katıyorum, karıştırıyorum birbirine. Allah. Biraz E5 çılgınlığı. Madness. Gelme sağa, gelme. Gelme. Burada ne oluyor? Şöyle şuradan kaçarım ben. Önünden yayamaya çıkar. Hiçbir şey gözükmüyor. Kralsın ya. Burası hep böyle mi gidiyor? Şurada biraz genişliyor. Ama çok da bir genişleme sayılmaz. Oraya ben girer miyim? Girmem. Sakin ol. Moruyor mu lan o? Çok dar buralar, çok dar. Şurası güzel. Ya böyle sıkışık trafiklerde çok fazla satıcı oluyor. Onlar da böyle arabaların arasından yürüyor. O yüzden biraz ekstra tedirgin oluyorum. Şimdi ben oraya girmem. Şurası boş. Zaten durduğu için hem sağından hem solundan motor geçiyor, işte sıkışıyor durumu da yok. O yüzden soldan geçerim, temiz bak, bizi diyorum böyle güzel. Şimdi oraya gireyim. Bakalım var mı gelen? Yok. Tekrar baktım, yok. Şuradan atlar mıyız şuraya? Bakayım. Atlarız. Allah Allah Allah. Uy. Düz olduğu için girdim. Biraz böyle hafif virajlı falan olsaydı girmezdim. Sağ sol yapacak, sıkıştırır diye. Zaten stabil gidiyordu. Allah. Kocaman şerit, biraz sola git ya. Vay, ayağa kalkmalar falan. Tabii ya. Tabii ya. Tamam, gaza gelme, tamam. Sakin. Bu sefer niye kalkmadın ya? Evet be. Bir tık sola alabilir miyim sizi? Bak şimdi şuradaki gel.
Bak bundan bahsediyorum genel olarak. Yol veriyorum ben arkamda takılı kalana. Böyle arabanın solundan benim önüme geçmeye çalışınca birileri, motorcular, aşırı ayarlıyorum. Çünkü tehlikeye sokuyor beni. Şurası çok tehlikeliydi. Arabanın rengi orijinalde nasıl acaba? Pislikten hiçbir şey gözükmüyor. Bir tık sola, bir tık sola. Bir tık. 22. Neresi? Duruyor o yüzden frenle. Neden durduğu çünkü belli değil. Çünkü önünde boşluk var ve duruyor. Oradan bir araba çıkıyor olabilir, yaya çıkıyor olabilir. Hayvan olabilir, her şey olabilir. O yüzden tedbir, tedbir, tedbir. Çok büyük müsün sen ya, buraya girmeye çekiniyorum. Sol akıyor galiba. Ne? Ne yapayım? Bunda egzoz yok ya. Boş boş. Korna bastım. O da iş görür bence. Sen biraz sola gitsen aslında hoş olur. O zaman böyle olur. Benim girmediğim yere başka motorcular girebilir. O yüzden her halükarda kontrol ediyorum. Burada sağ giriş trafiği var. O yüzden şuradan akalım. Trafik çok darladı. Aha. Evet, ben geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle bir havalandırma. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız önemli. Abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Kanala yeni rastladıysanız ve ilk defa izliyorsanız kanalda Zibil'le 250 NK videosu var. Kullanıcı deneyimi, şusu busu, gezi, Gürcistan gezisi özellikle içime en sinen, hem video hem içerik anlamında video. Onun dışında video olarak o kadar iyi değil ama gezi olarak fena olmayan Kapadokya gezisi var. Efendime söyleyeyim, Yedigöller kampı videosu var ama motor içeriği az. Bilecik Küçükelmalı kampı videosu var. Bu tarz videolar var. KTM 390 Adventure'ı Ekim ayında aldım. O günden bugüne kadar da bu motorla ilgili kullanıcı deneyimlerimi çekiyorum. Günlük sürüşlerinden de böyle videolar paylaşıyorum. Onlara bakabilirsiniz. Görüşürüz.